Merhaba, ben Berke Evren. Binlerce yıl önce yaşamış ve şu anki teknolojiyi bile hayrete düşüren insanların akıl almaz eserlerinin altında yatan sır nedir? İşte bu videomda bu insanların sırlarını ortaya çıkarmak adına olası teorileri tartışacağız. Tabii ki sizden gelen yorumlar da bu teorileri güçlendirecek veya çürütecektir. Bu yüzden yorum kısmından kendi teorilerinizi de paylaşın ve ben de yorumlarınızı videomda tartışayım. Ayrıca bu tarz akıl almaz olayların tartışma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve gelecek videoları kaçırmamak için takipte kalın. Yavaş yavaş sırlı kapıları aralamaya başlayalım artık. Binlerce yıl önce yapılmış çok muazzam ve devasa yapılar mevcut. Örneğin antik kentlerdeki devasa kolonlar, bu kolonların üstünde duran devasa taşlar ve o taşların oralara nasıl çıkarıldıkları. Bunun hakkında uzaylılar yardım etti diyen de var, Tanrı yardım etti diyen de. Fakat daha mantıklı teoriler gün geçtikçe artıyor. Bir teoriye göre o zamanda yaşayan insanların boyutları bizlerden çok daha büyüktü ve bu yapıları rahatça yapabiliyorlardı. Bu teori kimisine mantıklı gelse bile bu sefer şu soru ortaya çıkıyor. Yüzlerce ince işçilik eserini kim yaptı o halde? Bu sorunun da cevabı olabilir. Fakat bu soruyu size bırakıyorum. Yorum kısmından düşüncelerinizi gönderin ve enteresan bir açıdan daha bakalım. O dönemde insanlar büyük yapıları taşımak için fil gibi cüsseli hayvanları eğitmiş ve yardım almış olabilirler. Bu şekilde antik kentlerdeki yapılar belki de açıklanabilir. Fakat bu yapılardan daha devasa olanları da var. Bir film bile kaldıramayacağı kadar devasa yapılardan bahsediyorum. Mısır piramitleri. İşte bu noktada bütün teoriler yerini sessizliğe bırakıyor bir an için. Çünkü piramitlerde kullanılan taşların birinin bile ağırlığı 2,5 ton. Ve bir piramitte yaklaşık 2.300.000 adet taş kullanılmaktadır. Fillere yazık olur doğrusu. Peki ya insanlara ne olur? İnsanlara da yazık olur ki zaten olmuş da. Piramitlerde yapılan kazılar sonucunda ezilmiş insan kemiklerine rastlanmış. Bu da yıllarca süren inşaatta belki yüzlerce iş kazası olabileceğini gösteriyor. Fakat asıl soru, bu yapı nasıl yapılabildi? Böyle bir yapıyı insanların yapması mümkündür. Bu mantığı nasıl kullandıklarına göre değişir. Fakat işin en acayip kısmı daha yeni geliyor. Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgenin yakınlarında bu taşların elde edilebileceği bir kaynak bile bulunmuyor. En yakın kaynaksa 8 kilometre mesafede olan Nil Nehri kıyısı olduğu söyleniyor. Diyelim ki bu doğru. İnsanlar 8 kilometre boyunca 2.300.000 adet çok ağır taşları buraya nasıl taşıdı? Altlarına tahta koyup kaydırmışlardır diyenler için belirtelim. O dönemde asfalt yoktu ve kumun üzerinde kaydırarak götürmek mümkün olmayacaktır. Uçurmadılar ya, elbette bir şekilde götürdüler. Peki bir soru. Ağır bir şeyi kaldırmak için illaki onu bir canlının mı taşıması gerekir? Sır Nil Nehri'nde saklı olabilir. Çünkü yakın zamandaki bulgulara göre piramitlerin bulunduğu bölgede gemi parçaları bulundu. Ve bu parçalar birleştirilerek ortaya gemi çıkarıldı. Bu gemi müzede hala sergilenmektedir. Yani Nil Nehri'nden piramitlerin bulunduğu bölgeye bir kanal açılarak bir şekilde bu taşları gemilere yükleyip rahatça taşımış olabilirler. Ama bu sefer de o taşların üst üste nasıl dizildiği açıklanamıyor. Bu noktadaysa benim bir teorim var. Aynı şekilde yüksek bir su haznesi yapıp içerisindeki suyu arttırarak gemileri ve dolayısıyla taşları zorlanmadan yukarılara taşımış olabilirler ve böylece piramitleri daha kolay şekilde inşa etmiş olabilirler. Bir başka teoriye göre ise bir rampa hazırlanarak bu taşlar rampadan yukarı çekilmiştir deniliyor. Fakat zemin çok sert olmayacağı için bu teorinin gerçekliği de hala tartışılıyor. Kesin olarak bir netlik kazanmamış olsa da az çok nasıl yapıldığı hakkında teoriler var. Fakat piramitlerinin yapımının haricinde barındırdığı daha gizli sırlar da var. Örneğin piramidin en tepesinde bulunan
gizemli örgütlerle ilişkilendirilen Küçük Piramit. Bu kısmın atmosferle de iletişim halinde olduğu ve bir zamanlar bu kısmın sayesinde kablosuz elektrik iletimi gerçekleştirildiği de söyleniyor. Söylentiler çok, kesin bilen yok. Bu da bu konuyu tartışmaya açık bir olay haline getiriyor. Piramitler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğenelim ki birçok kişiye ulaşsın ve birçok fikir yazılsın. Ben de sizin yorumlarınızı derleyip ikinci bölümde tartışayım. Daha ilginç konular da gelecektir. Takipte kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.